Evet, yaklaşık 10 sene önce yaptığımız, daha oğlum küçükken F350 aracımızın, Tamiya'nın gördüğünüz gibi bayağı bir bakıma ihtiyacı var. Bu araçta yarışlara bile katılıp sürüş yapmıştık. Şu ansa oldukça kötü durumda. Lastikler çürümüş tamamıyla. Kaportada hasarlar mevcut. Çıkartmalar olduğu gibi gitmiş. Üstte bazı ışıkların kapakları düşmüş. Elektronikleri de gene oldukça büyük sıkıntıları var. Demin çalıştırmayı denediğimde sağ sol yapmıyor ve vites değişimlerini yapmıyor. Alta baktığımızda bunlar yapışkanlardan ayrılmış. Sarıları mevcut. Evet, bunu bir modifiye etmemiz gerekecek. Olduğu gibi sökeceğiz. Ve şu andaki popüler rengim olan portakal rengi nikelajlı yerleri ise gene Tamiya'nın siyah boyasıyla boyayacağız. Ama tabii ilk önce daha zor bir işimiz var. Bunların boya sökücüyle hepsinin boyaların temizlenmesi, çok ince zımparayla zımparalanması, şu metallerden özellikle her türlü boyanın çıkması lazım. Aksi takdirde bunlar tutmayacaktır. Evet, şimdi yavaş yavaş söküm işlemine başlıyoruz. Evet, parçaların sökümüne başlıyoruz. Sökmek için gerekli takımlarımızı hazırladık. Oldukça ince uçlu tornavidalara ihtiyacımız var. Ve bir kuvvetli boya sökücü. Bu metal yüzeylerden boyayı çıkarmak için. Bir de daha az kuvvetli bir boya sökücü. Bu balata sıvısı oluyor. Fren sıvısı. Bunlar için de DOT 3 olması gerekiyormuş. Bunda DOT 3'ünü alıp DOT 2 olursa olmuyormuş. DOT 3'ünü alıp bir gece bekletmekle plastik aksamlardan, özellikle şunlardan, plastik aksamlardan da boyayı kolayca sökebileceğiz. Evet, kimyasallar sonrasında durum bu şekilde. Boya olanlar oldukça temizlenmiş gözüküyor. Bir tek şunda daha var. Bu da plastiklerden sökeceği için biraz sıkıntılı bir süreç. Plastiklere zarar vermeden sökülmesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Ama boya sökücü, kuvvetli boya sökücü oldukça işe yaramış ve bütün boyaları neredeyse almış. Şimdi bunları küçük bir zımpara ile hemen çıkarmamız mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar, F350 yenileme projemiz devam ediyor. Uzun müddet bu kep üzerindeki boyaları çözmeye çalıştık. Oldukça başarılı oldu ama halen gördüğünüz gibi şuralarda daha çözülmemiş boyalar var. Şimdi bunlar için birazcık daha ince işçilik yapacağız. Gerçi bunun üzerine zaten astar boya atacağımız için bu bile yeterli ama belki bu kaldırmadığımız yerlerin sonradan kalkma ihtimaline karşı bir miktar daha çözmeye çalışacağız. Bunun için tekrar DOT 3
Hidrolik yağımızı aldık. Fren yağımızı. Bu gene boyayı plastik yüzeylerden sorunsuz çıkaran bir madde. 400'lük ve 1000'lik zımparalarımızı aldık. Bu da boyadan sonra astar attığımızda, şu anda astarımız da bu. Astarımızın üzerini daha pürüzsüz yapmaya yarayacak. Sonra boyalarımız gördüğünüz gibi buradan. Ve en sonda parlak vernikle işlemi tamamlayacağız. Kepimizi çift renk yapacağımız için bantlarımızı da aldık. Bunlar maskeleme bantları. Çift renk yapacağımız yerleri bunlarla çok düzgün bir şekilde kapatacağız. Aksi takdirde boyalar birbirine karışır. Evet. Şimdi bunun üzerindeki kalan boyayı da sökmeye başlıyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir kısım daha boya sökme işlemini tamamladık. Bu sefer oldukça başarılı bir sonuç aldık. Bu son aldığım DOT 3 hidrolik yağ çok daha başarılı bir çözücüydü. Neredeyse kebi hiç zarar vermeden eski sıfır haline getirdi. Aynı zamanda gene bunlarda da hem zımpara hem de boya sökücü kullandım. Ayrıca jantların arkalarında, şuralarında lastikler vardı. Yapıştırdığımız, bunları da elma sirkesi, limon ve tuzla o lastikleri çürütüp çözülmesini sağladım. Onlar da şu anda yeni takılacak lastiklere uyum sağlayacak kadar temiz. Hala yapılacak işler var. Bunlar boya sökücü, bunlar da işe yaramadı. Bunlar fabrikasyon boya, orijinal boyaları. Muhtemelen o yüzden daha güzel atılmış. Üzerlerinde ciddi bir vernik var. Bunları ne yapılacak? Onları da internetten araştırıp bulmaya çalışacağım. Ama artık bunlar ve kebimiz astar boyaya hazır. Bu taraflarda ise daha ne yapacağımıza karar vermedim. Bunlar da gördüğünüz gibi yıpranmış. Bunlar büyük bir ihtimal krom kaplama yapılacak ama tabii bu kadar başarılı bir krom kaplama olur mu bilemiyorum. Deneyeceğiz. İlk önce bunları da zımparalayıp astar boyayla boyayıp ondan sonra krom kaplama spreylerinden yapmak lazım ama bu kadar başarılı olur mu bilemiyorum. Eğer kötü bir sonuç alırsa bunların da yenisini almak zorunda kalacağız. Evet. Bir 24 saat sonra gene bu amortisörlerin boyasını çıkarmak için boya sökücüde beklettik. Fakat halen tam olarak çıkmış değil ama astar boyaya atmak için yeterli. Bundan sonra daha fazla bu boyaları sökmeye çalışmayacağım. Sonuçta astar boyaya atabileceğimiz kıvama geldi. Diğer noktada diferansiyellerin içleri kendileri temizlendi. Bunlar da bir gün boyunca VD40'ta bekletildi. Hepsi temizlendi. Daha sonra bunlar da sökülecek. Bunların içleri de tamamıyla temizlenip yeniden güreşlenip takılacak. Şimdi ana şaft, ana kasa daha doğrusu, ana kasanın sökümüne başladık. Bunda pek fazla bir şey kalmadı. En önemli parça ise buradaki motorun bağlı olduğu ve aynı zamanda 3 ileri vites kutusunun da altında olduğu bölüm. Bunun da durumuna göre bakacağız. Sökülmesi gerekiyorsa bunu da sökeceğiz. Şuradaki parça şu. Viteslerin ileri geri oynamasıyla viteslerin geçişini sağlıyor. Yani şuradaki servo bunu ileri çekerek birinci vites, daha ileri çekerek ikinci vites ve daha sonra üçüncü vites olarak 3 ayrı vitese geçiriyor. Şimdiden zaten bir sıkıntı olduğunu ben şu anda elimle hissediyorum.
bunun da nereden kaynaklandığını bulup ona göre gerekli tedbirleri yenilemeyi alacağız herhalde. Şuralarda bir sıkıntı var. Belki de bu parça sökülecek. Yeni baştan tekrar yapılması gerekecektir. Çok önemli bir parça. Dediğim gibi içinde onlarca dişli sistem var ve bir bakıma küçük bir diferansiyel görevi görüyor. Evet arkadaşlar, tüm şaseyi dağıtmış bulunuyoruz. Şimdi bunlar da yani temizlik için yağ sökücü ve WD-40 benzeri bir spreyle temizlenip bekletilecek. Bir tek bunu bugün sökmeyeceğim. Bunu birazcık daha detaylı inceleyip ne yapabiliriz, ne şekilde müdahale ederiz ona daha sonra bakacağım. Evet arkadaşlar, en son şanzımanı da sökme kararı aldım. Çünkü içinde çok fazla kum, toz, toprak parçalarının biriktiğini gördüm. Dolayısıyla bunların hepsinin temizlenmesi ve yeniden montası gerekiyor. Evet, oldukça detaylı bir parça. Dediğim gibi bütün vites sistemi burada. Tamamıyla arabadaki sistemin birebir aynısı. Senkromeçler var. Ve vitesin burada sağa sola ayar girerek şuradaki şeyle yay sistemiyle hareketiyle bunlar şu anda gösteremiyorum yağlı olduğu için size ama buradaki şu senkromeçlerin hareketiyle vites değişiyor. Şunlar. Evet arkadaşlar, bu son iki parçayla, bunlar küçük bir diferansiyel, bu son iki parçayla tamamıyla F350'nin en küçük parçaları ayrılmış hali tamamlanıyor. Tamamıyla dağıttım. İlk önce niyetim öyle değildi ama sonradan baktım ki böylesi çok daha iyi olacak. Tamamıyla şu anda dağıldı ve tekrar sıfırdan bunların hepsi toplanacak. Evet arkadaşlar, artık modelimiz tamamıyla en ufak parçasına kadar söküldü, temizlendi. Boyanacakların boyaları üzerinden çıkarıldı. Dişliler özellikle tüm araları temizlendi. Ve şu anda montajımız için hazır. Şu anda en önemli parçanın montajına başlayacağız. O da bu parça. Burada bütün vites geçişlerinin bulunduğu, senkromençlerin olduğu bir bölüm burası. Hiçbir hata yapmamamız lazım. En ufak bir hata tekrar modeli bütün olduğu gibi sökmek anlamına gelir. O yüzden çok dikkatli olacağım ve çok yavaş ilerleyeceğiz bu noktada. Burada gereken iki parça var. Orijinal kullanmakta çok fayda var. Bir Tamiya'nın kendi güresi. Eskiden bu seramik güresler yoktu. Şu anda bunlar çıkmış. Onlardan aldım. Bir de thread lock dediğimiz vidaların titreşimden boşalmasını önleyici bir yapışkan. Bunun da gene orijinalini kullanmakta fayda var. Özellikle böyle modellerde. Daha önce ben bunların orijinal olmayanları da kullandım. Mesela şunlar. Şuradaki bu thread locker dediğimiz parça. Bu da hani iş görebilir ama dediğim gibi özellikle bu tip modellerde orijinallerini kullanmak önemli. Evet. Diferansiyelimizin ilk bölümü bitti. Tahmin ettiğim gibi burada hareketi sağlayıcı dişleri birbirine döndürücü senkromeçler ileri geri hareket edebilir durumda. Bunlar da bu dişlerden şu şekilde vites geçişlerini sağlayacak.
Şu en küçük vites olacak. Bu orta vites. Bu da en hızlı vites olacak. Evet arkadaşlar. Diferansiyeli ana hatlarıyla tamamladık. Muhtemelen de bir hata yapmadık. Çünkü şu anda bile buralara çekerek senkrometrlerin çalıştığını ve vites geçişlerini yaptığını görebiliyorum. Buna göre de zaten burada değiştirdiğim zaman iki elle yapabiliyorum. Şu anda yapamıyorum. Buradan çevirdiğim dişli vitesin durumuna göre burada daha yavaş, orta hızlı ve daha hızlı dönüş sağlıyor. Demek ki buradaki vites geçişleri çalışıyor. Evet arkadaşlar, sıra geldi. Önce astar boyamızı atıp sonra ise gene renklendirme açısından kullanacağımız boyamızı atmaya. Ama tabi astar işi biraz daha uzun, çünkü astar daha zor kuruyan bir boya. O yüzden bir miktar daha zaman alacak. O yüzden de böyle bir kutu yaptım. Bu balkonda boyanın özellikle metal yüzeylere yapışmasını engelleyecek. Çünkü bu boyalar daha çok metallerin yüzeyine çekiliyor ve oralara yapışıyor. Ama bu şekilde sadece burada kalacak. Evet, ilk astar boyamızı atmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, astar boyamız kururken bir yandan da esas ana tamamladığımız kısmın motor ve şanzıman kısmını şaseye bağlantısını yapıyoruz. Bu nispeten birazcık daha kolay bir iş. Çok fazla detay anlatmayacağım o yüzden. Gerekli yerlere vidalayıp şaseyi yavaş yavaş oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik diferansiyel yapımına. Gördüğünüz gibi bu da böyle çok zor bir yapı değil. Hele mantığını bilirseniz gayet basit. Buradaki en önemli şey ise gres. Ne çok fazla ne de çok az koyacağız. Hani çok fazla koyduğunuz zaman gerçi dışarılara taşıyor ama o da gene güzel bir görüntü olmuyor. Bu sefer toz, kir, çamur daha fazla yapışıyor. Dolayısıyla ne çok ne az, tam kıvamında gerekli yerlere koyarak diferansiyelimizde tamamlayacağız. Bundan 2 adet yapacağız. Bir tanesi de henüz burada. Evet arkadaşlar, astar boyamız tamamlandı. Şu anda kurumaya bıraktık. Güneş olduğu için çabuk kuruyacaktır. Tamiya boyaların özelliği de zaten çok hızlı kuruması. Sonra duruma göre belki devam edip bir kat gerçek boyamızı atacağız veya belki birazcık daha kurumaya bırakacağız. Eğer gerekirse de çok ince 1000'lik bir zımparayla, 1200'lük bir zımparayla da su zımparasıyla da çok ince bir zımpara yapılabilir. O da gerekirse. Şu an gözüken oldukça pürüzsüz bir yüzeyi var. Belki de hiç gerekmeyecektir. Evet arkadaşlar, şu anda gene bir nebze zor bir bölüme geldik. Burada şimdi diferansiyellerimizi bu plastik kapların içine monte edip şaftlarla bağlantısını sağlayacağız. Şaftlarımızda gördüğünüz gibi hepsi temizlendi, yıkandı. Bütün her şey temizlendi. Hiçbir şey temizlemeden koymadık tekrar içine. Evet. İlk diferansiyelimizin yerleştirilmesi tamamlandı. Güzel, bütün greslerle yağlandı. Şimdi kapak kapatılacak. Evet. Astar boyalarımızın da son katı atıldı.
Gayet düzgün oldu. Hatta belki zımparaya bile gerek olmadan boyamaya geçilebilir yarın. Evet arkadaşlar, metal olarak boyanacak parçaların artık son hale geldi. Şu anda vernikleri de atıldı. Kurumayı bekliyor. Tam istediğim renk oldu. Biraz uğraştırdı. Videoya kaydetmedim ama bundan bir iki gün önce farklı Tamiya boyalarla denedim. Ama maalesef istediğim verimi alamadım. Çok koyu oldu. Ve sıkıntılı bir boya süreci oldu. Şu anda istediğim renge ulaşmış durumdayım. Tekrar günaydın arkadaşlar. Şimdi bu tip araçların en sıkıntılı bölümleri krom kaplamalar. Şurada gördüğünüz gibi krom kaplama özel bir madde, kaplanıyor ve tabii ki parıl parıl oluyor. Fakat kullanımdan dolayı çok ciddi üzerinde çizikler ve sıyrılmış alanlar mevcut. Tabii bunların tamiratı mümkün değil çünkü kromun direkt üzerine boya vuramıyorsunuz. Boya tutmuyor. Kromu sökmek gerekiyor. Kromu sökmek de tabii çok sıkıntılı bir süreç. Olduğu gibi bütün kromu üstünden çıkarmanız gerekiyor. Plastiğe zarar vermeden. Şimdi bütün araçta değil, bir kısım arka tamponda bunu uyguladım. Bu gördüğünüz arka tamponu bunun aynı şekildeydi. Tamamıyla kromdu ama çok daha kötü durumdaydı. Bundaki kromu boya sökücülerle, plastiğe zarar vermeden olan sökücülerle temizledim ve üzerine 2 kat şeffaf astar attım. Şu anda attığım astar bu. Şeffaf bir astar. İlk defa denedim. Bilemiyorum ne şekilde şu anda başarı sağlayacağız. Boyayı hakikaten tutacak mı göreceğiz. Biraz sonra her ne kadar %100 krom gibi olmasa da krom efekti veren, krom kaplama gibi gözükmesine sağlayan bir boya var şu anda önümüzde. Bu tabii biraz beklentinizi düşürmeniz lazım. Yani tamamıyla şu tamponda gördüğünüz gibi bir krom olmuyor ama şu kabında gördüğünüz şekilde krom efektini veren, aynı şekilde gözüken ama çok tabii dayanıklı da değil bir kaplama maddesi. Burada ise diğer sıyrılan, diğer krom parçaları görüyorsunuz. Bunları da tabii kromlardan ayırmak için daha önceden hazırladığım plastik yüzeylerden kolayca boyayı sökmeye yarayan bu DOT 3 modeli olan bir, daha önceki çekimlerde de göstermiştim. Fren hidroliğini içinde bekletiyorsunuz. Bakın zaten görürsünüz. Şu anda daha elim değdiği yerlerde bile kromlar üzerinden çıkıyor. Krom kaplaması. Bunları hemen bir fırçayla kolayca çıkarma mümkün olacak. Sonradan da gene ufak bir zımparayla bu hale getirip sonradan da gene bu krom efekt boyayla boyayacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz yavaş yavaş şekilleniyor. Neredeyse sıfır gibi oldu. Amortisör kuleleri boyandı, monte edildi. Amortisörler genel şekilde içleri greslendi ve montajı yapıldı. Diferansiyellerimiz tamamıyla bitti. Ara tekerlek bağlantıları yapıldı. Bunların biri sağa sola hareket edebilecek, diğeri ise sabit olacak. Pelazon yaylarımız da şu anda tamamlandı. Bir ara bunları da boyamayı düşündüm. Ama sonra bunlar hareketli oldukları için ve darbelerde çok oynayacakları için boya onun üzerine çatlayacaktır diye düşündüm. Ve boyamaktan da vazgeçtim. Diğer boyalı malzemelerimiz de gene burada. Ondan da montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş modelimiz şekilleniyor. Ön tarafın amortisör montajı tamamlandı. Amortisör kuleleri, alttaki helezonlar
Hepsi monte edildi. Burada bir sıkıntılı parça vardı. Şu parça. Gördüğünüz gibi bu tamamıyla neredeyse bu parçayı Japonla tekrar yarattım diyebilirim. Çünkü çürümüş bir parçaydı. Yenisini de bulmak zordu. Onların hepsini yapıştırdım. Bazıları dağıldı. Şurada göreceğiniz gibi bu 5-6 parçadan oluşma. Bu da gene öyle. Çok fazla parçadan oluştu ama güzelce yapıştırıp boyadım. Yine inşallah takarken de sıkıntı olmaz. Şimdi kapı basamaklarının ve şafların arkasına bağlanacak nikelajlı bölümlerin boyanmasına geldi. Bu sefer astarı biraz daha değişik aldım. Bu oldukça yoğun bir astar. Daha önce attığımız şeffaf astardan daha farklı. Yüzeyde bir seviye teşkil ediyor. Avantajı ise daha önce zarar görmüş yerleri bu astarı zımparalayarak düzleştirme şansınız oluyor. Hakikaten denedim. Başarılı. Daha önce bozulmuş zeminler şu anda elime tırtıksız olarak geliyor. Bunlar boyandığında da bu şekilde olacaktır. Kapı eşiklerini söktüm. Kapı eşiklerinin şu parçalarını siyah, diğerlerini ise nikelajlı yapacağım. Bu parçalar da tabii bir tanesi sökerken çatladı. Onu da gene yapıştırıp zımparalayarak eski haline getirmeye çalıştım. Boyandığı zaman bu belli olmayacaktır bile. Evet, boyalarımız da bunlar. Biri krom efekt boyamız. Diğeri ise Tamiya'nın siyah boyası. Evet arkadaşlar, modelimizin servo yerleştirmeleri de tamamlandı. Şu anda ESC'si, alıcısı, pilimiz, vericimiz hepsi monte edildi. Daha doğrusu hani çalışmasını anlamak için monte edildi. Ama mekanik taraf tamamıyla bitti. Servolarımızın sağ sol servosu burada. Burada viteslerin şurada gösterebilirim. Viteslerin değişmesini sağlayan servomuz burada. Şuradan aşağıdan daha iyi gözüküyor. Ve sağ solu sağlayacak dediğim gibi servomuz burada monte edildi. Motorumuz monte edildi. Motorumuz gazla birlikte çalışıyor. Gördüğünüz gibi 4 çeker kullanmış. Bu ilerisiydi. Şu anda göreceğiz. Sağ sol servomuz. Arka tekerlekleri sabit yaptık. Ama arka tekerlekleri de önün tam tersini döndürebilecek mekanizmayı taktım. Sadece buradaki çubuğu buraya aldığımız anda arka tekerleklerde önüne birlikte tam tersi olarak hareket edecek. Şu an normal arabanın orijinalinde böyle bir şey olmadığı için bunu yapmıyoruz. Ama istersek bu sistemde hazır. Burada da vites servomuz. Bu da viteslerimize geçiren servo. Bunda yalnız bu kumandamızın orijinal hali 2 kademeli olduğu için daha önce bir ileri geri vites kullanımı içinde, ama bu modelde bunun 3 kademeli olması lazım ki vites sadece en az 3 kademede çalışıyor. Bunu da kumandayı değiştirerek yapacağız. İlerleyen günlerde yeni kumandayla da bunun tanıtımını, kurulumunu yapmış olacağım. Evet arkadaşlar, şu an geldik yine önemli bir noktaya. Mutlaka yapılması gereken bir şey. Biliyorsunuz daha önce astar boyamızı atmıştık. Ama astar boyamızı attıktan sonra yüzeydeki
bütün daha önce gözükmeyen ince çizikler hepsi ortaya çıktı. Bu tabi boyandığı zaman da aynı şekilde bu gözükecek ve boyayı çok daha böyle sonradan boyanmış haline sokacak. Bakın şuralarda çok daha belli. Şöyle yaparsam belki birazcık daha, evet. Evet. Bakın buralardaki çizikleri görüyorsunuz. Şu an bir de buraya bakın. Biraz daha şöyle yapayım. Evet. Şimdi de buna bakın. Hiçbir şey neredeyse göremezsiniz. Bunun sebebi de su zımparasıyla ilk önce 400'lükle 250'lik de olabilir, 600'lük de olabilir. Bende 600'lük vardı. Daha sonra ise 1000'lik veya birazcık daha ince 1200'lüklerle su ile birlikte zımpara yapmak. Bu bütün modelimizi daha pürüzsüz hale getirecek. Sonra da son kısım olan boyamaya geçeceğiz. Evet, artık boyadan önceki son işlemi de gerçekleştirdik. İkinci kat astar attık. İnce zımparasında 1000'lik hatta 1200'lük zımparayla yaptık. Şu anda artık neredeyse sıfır bir kebe döndü. Artık bundan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Evet, şu anda vernik atılmış. Boyayı da görüyoruz. Oldukça güzel oldu. Bu bir deneme yaptım. Aracın bagajında. Gördüğünüz gibi hem boyanın kalitesi, hem yüzeyin pürüzsüzlüğü, hem de verniğin parlaklığı tam kıvamında. Evet, modelimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kepin ilk kat boyasını attık. Daha bu kep esasında şu alt tarafları başka renk olacak. Şuralar. Ama şu anda kepi ilk önce bütün bir kat olarak orijinal boyayla boyadık. Daha bu ilk kat boya vernikle atılmadı. Ama oldukça tatminkar, bir hata gözükmüyor. Herhangi bir yerde çizikler kalmadı. Ki bunun üzerine ince bir su zımparası artı bir kat daha boya ve vernik atılacak. Ve şu hale gelecek. Bunu daha önceden yapmıştık. 2 kat boya ve vernik atılmış hali. Aşağıdaki amortisörler, kule bağlantıları ve servo demirleri de gene modelimizi güzel gözüktürmek amacıyla aynı renge boyandı. Evet arkadaşlar, bu modelimizin şu andaki son hali. Bunu biliyorsunuz zaten, daha önce paylaşmıştım. Şu basamakları monte ettik ve altının da, bu çok kötü olmuştu. Bunu olduğu gibi metali zımparalayıp üzerindeki çizikleri götürüp 2 kat astar boya atıp ondan sonra da krom kaplama ile, daha doğrusu efekt diyorlar, krom kaplama efekt veren boyayla da boyadık. Daha sonra kebimizi 2 kat gene aynı boyadan boyadık. Buraya bir şey dökülmüş. 2 kat aynı boyadan boyadık. Ve üst tarafını ise maskeleme sonrası siyah yaptık. Gördüğünüz gibi maskeleme çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada
kesin çizgiyle iki noktayı ayırmanız lazım ve bu kesin çizgiyle ayıramazsanız eğer boya yanlara taşar ve bütün modelinizi tekrar boyamak zorunda bile kalabilirsiniz. O yüzden maskeleme çok ciddi yapmak lazım. Burada mesela bir örneğini gösteriyorum size. Şimdi aşağı kısımlarını farklı bir renk yapacağım. Ve şuradaki çamurluk çeperlerini de gördüğünüz gibi son derece düzgün ve hassas bir şekilde maskeledim. Burada da yine ızgarayı farklı bir renk boyayacağım için burayı da maskeledim. Modelin diğer her yeri tamamıyla kapalı. Burada mavi ve yeşil maskeleme bantını da değinmek istiyorum. Mavi bant aşağı yukarı öbür bantın tam 2 katı fiyatında ama daha güvenli, geçirgenliği ve yapışması daha kuvvetli. Geçirgenliği ise daha zayıf olan bir şey. Bunun bir üstü ise, bir altı ise yeşil bant. Bu da gene sana kötü değil ama ben riske girmemek için en ciddi yerlerdeki ayrımları mavi bantla, diğer birazcık daha ihtimam istemeyen veya daha risksiz boyanın tam anlamıyla gelmeyeceği yerleri de yeşil bantla yapıyorum. Diğer yerlerde de bantı harcamamak için kalın dosya kağıdı veya kağıt şeklinde şeyler kullanıyorum. Çünkü zaten buralara çok fazla boya gelmeyecek. Ama buralara bu arayı boyarken maskeleme bantı ciddi boyanacak. Eğer burada birazcık hata yaparsak bu modeli tekrar boyamak zorunda kalırız. Evet arkadaşlar, kep biraz uğraştırdı. Sebebi ise daha önce seçtiğim boyanın gri, böyle bir gri bir boya seçmiştik. Portakal rengiyle uyum sağlamaması oldu. Öyle olunca kebin alt kısmını tamamıyla siyah yapmaya karar verdim ve o şekilde ilerledik. Dolayısıyla bir kat daha fazla boya oldu. O da ön tarafta oldu. Zaten arkayı yapmamıştım. Bir de ışık kısmını da gene siyah yapmaya karar verdim. Bakalım uyum nasıl olacak? Bunu hep birlikte yakında göreceğiz. Evet, modelimiz yavaş yavaş şekilleniyor. Daha üzerine vernik atılmadı. Krom parçalar gelmedi ama aşağı yukarı boyamız bu şekilde olacak. Tabii şuradaki şu yuvarlaklık vermek çok zor oluyor. Düz bantla. Yani ne kadar düz şeyi de yapabilsek görüyorsunuz şuradaki hataları. Orada ben kavis vermeye de çalışsam maalesef bazı yerlerde başarısız oluyorsun. Çok rahatsız edici bir görüntü değil. Yani uzaktan baktığınızda zaten hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama gene yakından orada bir takım hatalar mevcut. Şu arka demire daha karar vermedim. Üst tarafı siyah boyadım. Ve renkli şeyleri, lamba girişlerini yaptım ama bunu belki böyle metal bırakabilirim. Belki onu da siyah yapabilirim. Duruma göre bakacağız. Ona ne zaman karar vereceğim? Tamponların orijinal kromları geldiği zaman. Bu tamponlar içime sinmedi. Yapmaya çalıştım ama krom kaplama maalesef burada başarısız oluyor. Hiçbir zaman bir krom efekti vermiyor tamponlarda. O yüzden tamponların yenisini sipariş ettim. Ön ve arka tampon gelecek. Evet. Uzun bir uğraş sonunda kepimiz artık en son haline geldi ve son iş olan akrilik vernikle dış yüzeyi kaplandı. Bu parlaklığın haricinde boyaya dayanıklılık da sağlayan bir ürün. Çünkü bunlar kolay çarpılıp çizilebilecek bir yapıda olduğu için bu vernik onun da bir nebze kolay çizilmesini ve boyanın zarar görmesini önlüyor. Aynı zamanda da bir parlaklık katıyor.
Evet arkadaşlar, nihayet yurt dışından ürünlerimiz geldi. Beklediğimiz ürünler. Biliyorsunuz daha önce kepimizi boyamış, aynı zamanda verniğimizi atmış, hazırlamıştık. Şimdi ise daha önce parçalanan, bunu da daha önce çekmiştim biliyorsunuz, bu lastiklerin hepsi de parçalanmıştı. Parçalanan lastiklerimizin yenileri geldi. Onlarda kullanacağımız jantlar da geldi. Bu jantları da rengi uyar umut ederek aldım. Gerçi bir tık daha sarımsı bir renk. Tam anlamıyla aynı rengi tutturamadık ama gene çok vahim olacağını düşünmüyorum. Gene uyacaktır diye umut ediyorum ama bir tık daha portakal rengi olsaydı daha iyi olurdu. Belki bir tanesinde, bilmiyorum, şimdi öyle bir fikir aklıma geldi. Belki bir tanesinde bir ince bir boya atmak denenebilir. Eğer kötü olursa çıkartabiliriz. Göreceğiz bakalım. Şimdi bir ilk önce denemelerimizi yaparız. Bunun haricinde nelerimiz geldi? Bunlardan da biraz bahsedeyim. Lastiklerimiz, jantlarımız. Bu da yine yurt dışında bulduğum, son derece uygun aldığım, 10 doların altında bir ürün. Tamamıyla yine bu araç için üretilmiş. Tamamıyla şu üstteki ışıklar, farlar ve arka stopları içeren bir ışık kiti. Bunu da gene monte edeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz birkaç deneme yapmıştık ama çok başarılı olmamıştı. Onları da hemen şurada tekrar göstereyim. Çünkü bunlar krom kaplı olduğu için boyadığımız renkler her ne kadar hani krom efekt olsa da gene çok başarılı olmadı. Hiçbir zaman bu krom gibi durmadı. O yüzden de bu parçaların, şu 3 parçanın yenilerini sipariş ettik. Bunlar da şimdi gene kullanacağımız ürünlerin biri. Onun haricinde şurada arka bagajımız gerçi vardı, burada kullanmıştık. Bir sıkıntısı yok. Onu da gene boyarsak, ama bu parçayı da niye sipariş ettik? Aynalarımız kırılmıştı ve parçaları kaybolmuştu. Aynalarımızı yenileyebilmek için de bunu sipariş ettik. Evet. Şu anda ürünlerimiz bunlardan ibaret. Bunların yavaş yavaş kurulumu yapacağız. Bir şey daha sipariş ettik. Onu da göstermekte fayda var. O da bu. Burada da bu ürünün normal orijinal kebinde çıkartmaları bulunmaktaydı. Tabi onlar artık o kebin üzerinden sökme imkanımız yok. O yüzden de gene bu ürünün orijinal çıkartmalarını sipariş ettik. Bunlar da bu kepte kullanacağımız ayrıntılar olacak. Çok daha güzel gösterecek, en azından şuralarda ek şeyler olacak, farlar olacak. Belki şunlar kullanılabilir burada mavi olarak. Bunları da şimdi göreceğiz. Neleri kullanıp neleri kullanmayacağımızı. Evet, janta baktığımız zaman montajı ve şekli oldukça güzel gözüküyor. Sanırım yakışacak da. Arkadan ilk önce vidalamamız, sonradan bunları vidalamamız. Şimdi de tek tek bütün bunların üzerinden vida geçmemiz lazım. Ürün bir pahalı bir üründü ama gerçekten karşılığını veren bir ürün. Öyle zannediyorum, bittiği zaman son derece güzel bir görüntü olacak. Jantları monte etmek gerçekten bayağı bir zaman aldı.
Yaklaşık her biri 20-25 dakika sürdü. Bütün vidaları tek tek sıkmak ve ön ve arka parçaları lastiğin içine birleştirmek gerekti. Ama sonuçta gayet güzel bir şey oluştu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de gitmiştir. Şimdi önümüzdeki günlerde bunların siyah mı yoksa krom mu olduğuna karar verip aynaları boyayıp ve şuradaki çıkartmalarla modelimizin sonuna gelmiş bulunacağız. Tabii daha sonra ise en son bu ışık kitinin montajına geçeceğiz ama bunu en son yapacağım. Her şeyi tamamladıktan sonra ışık kitine geçeceğiz. Yeni gelen ürünlerden nikelaj kısmının haricindeki kısmı, siyah yapacağımız bölümleri düzgün yapabilmek için ilk önce nikelajların hepsini bantladık. Nikelajlar bozulmasın diye. Diğer siyah olacak kısımlara ise astar çektik. Şu anda astar boya kuruyor. Bunun sebebi üzerine atacağımız boyanın, yani siyah boyanın nikelaj üzerinde güzel durmaması, çabucacık soğurmasını önlemek için astar onu önleyecek ve üzerine attığımız siyah boya çok daha kalıcı bir halde olacak. Kepimiz artık son haline geldi. Boya işlemimiz bitti. Rötuşlar tamam. Yan aynalar silecekler, ki bu silecekler kırılmıştı çıkartırken. Ama onları da düzgün hale getirdik. Yapıştırdım ve tekrar boyadım krom kaplama boyayla. Farlar biraz daha şık olması açısından smoke denilen hafif şeffaf bir koyu renk boyayla boyandı. Ön panjurumuzun araları boyandı, altlar kaldı. Gene arkada da bunun aynısı yapıldı. Şimdi geldi sıra ışık kitimizin montajına. Bu Çin malı, son derece uygun, yani 5-6 dolarlara aldığımız bir ürün. Şöyle incelediğim zaman yani böyle bir ürünün nasıl 5-6 dolara satıyorlar, gerçekten inanmak zor bu Çinlilere. Bunun bir benzer ürünü, bu araç için yapılmış bir ürün, 400-450 dolarlarda. Tabii çok daha farklı özellikleri var. Ses kiti var. Tamamıyla bu araç için yapılmış bir şey. Ama bu da iş görür vaziyette. Çalışma prensibi kumandanın kanallarıyla arasına giriyor, receiver arasına giriyor ve ilk önce kumandaya geçen sinyaller buradan iletiliyor. Dolayısıyla biraz tabii kablo karmaşası oluşuyor ama bunun yarısı zaten cabin içinde kalacak. Tabii biraz kendimizin ayarlaması gerekiyor bunu da. Onu da nasıl yaptım? İlk önce sinyaller, mesela sol sinyaller, sağ sinyaller diye ayırdım. Direksiyonu sola çevirdiğiniz zaman sol sinyaller, sağa çevirdiğiniz zaman sağ sinyaller yanıyor. Default olarak bunlar ön far, şu ise arka stoplar olarak ayarladım. Burada gaza bastığınız anda arka stoplar sönüyor ve ön farların yanına başka iki far daha geliyor ki bunu da üste monte edeceğim. Geriye taktığınız zaman ise gene fren lambaları sönüyor ve geri vites lambaları yanıyor. Böyle bir hoş bir görüntü olacak. Öyle zannediyorum. Çünkü bunların altlarında zaten bunları monte edeceğimiz yerler de var. Onları da bir sonraki çekimde göstereceğim. Şimdi bu isimlemeleri yapıyorum. Tek tek yazacağım. Nereyi nereye bağlayacağımı. Ondan sonra da bunları cabin içinde orijinal yerleri var burada. Şöyle göstermek gerekirse mesela farları buralara bu şekilde orijinal yerlerine monte etmiş olacağız. Evet, ufak bir ince işçilik gerekti. Arka farların ışığın girebileceği yerlere biraz küçük yapmışlar. Dolayısıyla bu ışıklar buralara
girmedi. Şimdi onu benzer ölçüdeki bir şeyle bir miktar burayı daha fazla zarar vermeden oyup farların girebileceği hale getireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi burası bir miktar küçük. Şunların buraya girmesi gerekecek. Biraz sonra bunu yapmış olacağız.